Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan telefon kılıfı yapmayı anlatacağım. Yapımında iki farklı boyutta boncuk kullanacağız. Küçükler 8 milim, büyük boncuklarım ise 10 milim. 0,50 numara esneme yapmayan misine kullanacağız. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Modelimizin yapımına başlayabiliriz. Misinamın bir ucuna önce 8 milimliğimden başlamak üzere 8, 10, 8, 10, 8, 10 şeklinde 4 tane 8 milim, 4 tane de 10 milim boncuk taktım. İlk etapta boncuk dizilimimiz bu şekilde olacak ve iki ucunu şöyle bir araya getiriyorum. Boncuklarımı misinamın ortasına alıyorum. Misinamı çift taraflı olarak kullanacağım. Düğümleme yöntemiyle ilerleyeceğim. Düğümleme yöntemini hemen hemen her videomda mutlaka anlatıyorum. 10 milimlik boncuğumun tarafındaki misinayı tekrar geri çeviriyorum. Boncuğumdan geçiriyorum. Misinamın hepsini çekmedim. Burada bir miktar alan bıraktım. Baloncuk oluşturdum. Bu oluşturduğum baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı geçiriyorum. İçinden alıyorum. Karşılıklı misinalarımı çekiyorum. Baloncuğum giderek düğüm haline geliyor ve düğüm haline gelen baloncuğumu elimle yardımcı olup boncuğumun arasına alıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Düğümleme dediğimiz yöntem bu. Bu yöntemle ilerleyeceğiz. İkinci sıra için tekrardan boncuk takıyorum. İkinci sıranın boncuk dizilimi şu şekilde olacak. İlk olarak 8 milim, daha sonrasında 10 milim ve daha sonrasında tekrardan 8 milim karşılıklı mutlaka takıyoruz. Karşı tarafa da aynı şekilde takacağız. Ve bir tane 10 milimliği de sağ ya da sol misinaya takabilirsiniz. Bu 10 milimliğimiz üzerinden düğümleme yapacağız. Aynı taraftaki misinayı geri çevirdim. Boncuğumdan geri geçiriyorum. Misinanın hepsini çekmedim. Burada bir baloncuk oluşturdum. Oluşan baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı geçiriyorum. İçinden geçirdim. Karşılıklı çekiyorum. Baloncuğum giderek küçülüyor dikkat ettiyseniz. Ben de küçülen baloncuğumu elimle yardımcı olup boncuğumun arasına alacağım. Şöyle ittirdim. Boncuğumun arasına aldım. İkinci sıramı da tamamladım. Geldik 3. sıraya. 3. sırada da boncuk dizilimimiz 2. sırayla aynı şekilde. 8 milim, 10 milim, 8 milim. 8 milim, 10 milim, 8 milim karşılıklı mutlaka takıyorum. Fazlalık olan 10 milimimi sağ ya da sol misineye takabiliyorum. Hangi yerden daha rahat çalışıyorsanız o tarafa takabilirsiniz. 10 milimliğim üzerinden de düğümleme yapıyorum. Aynı taraftaki misinayı çevirdim. 10 milimliğimden geri geçirdim. Bütün misinayı çekmiyorum. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Oluşan baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçiriyorum. İçinden aldım. Karşılıklı çekiyorum. Küçülen baloncuğumu boncuğumun arasına alıp sıramı tamamlıyorum. 3. sıramızı da yapmış olduk. 4. sıra için tekrardan boncuk dizelim. 4. sıramız farklı. Boncuk dizilimimiz de farklı olacak. Evet, 4. sırada boncuk dizilimim bir taraftaki misinaya sadece bir tane 8 milimlik takarken diğer misinaya 8 milim, 10 milim, 8 milim, 10 milim şeklinde 3 tane 8 milim, 3 tane 10 milim boncuk taktım. Hepsi birbirinin arasında gördüğünüz gibi bir 8 milim, bir 10 milim olacak şekilde. Çünkü bu sırada döneceğiz arkadaşlar ve bu bizim modelimizin eni olacak. Sizler de kendi telefonunuza göre modelin en ayarlamasını yaparken bu yaptığımız sıralardan kaç tane istiyorsanız yapıyorsunuz. Son sıranızı dönerken yapıyorsunuz. Son sıranız bu şekilde olacak. Atıyorum 5 sıra istiyorsanız 4 sıra yapıyorsunuz. 5. sırayı dönerken yapıyorsunuz. Ya da daha fazla sıra istiyorsanız 10 sıra yapacaksanız 9 sıra yapıyorsunuz. 10. sırayı dönerken yapıyorsunuz. Yani son sırayı dönerken yapacağız. Bunu unutmayalım. En ayarlamasını bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi yine son 10 milimliğim üzerinden düğümleme yapacağım ve yönümü çevireceğim. Hem de 4. sıramı yapmış olacağım. Misinamı geçirdim. Bütün misinayı çekmedim. Diğer misinayı içinden alıyorum. Bakın hem 4. sıramı yapıyorum hem de yönümü yukarı çevirmiş oluyorum. Artık modelimin boyuna doğru ilerlemek istiyorum.
Bu benim telefon kılıfımın eni arkadaşlar. Telefon kılıfının eninde yaptığınız sıra sayısı belirleyici olabileceği gibi kullandığınız boncuk boyutları da belirleyici olacaktır. Ölçerek ilerlemenizi tavsiye ederim. Hatta video sonrasında modelimizin boyutlarına hep birlikte bakarız. Sizler de o bilgiler ışığında hem boncuk boyutunuzu hem de modelinizin boyutunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi burada yeni bir sıra başlangıcı yapacağız arkadaşlar. İkinci sıramıza başlayacağız. Burada da boncuk dizilimimiz farklı. Sıra başlangıçlarımıza, sıra içerisinde nasıl ilerlediğimize ve sırayı nasıl kapattığımıza dikkat ederseniz eğer modeli çok rahat bir şekilde yaparsınız. Yeni sıra başlangıcında boncuk dizilimim dış taraftaki misinaya 1.8 milim 1.10 milim olacak şekilde boncuklarımı dizdim. Alt tarafta kalan, iç tarafta kalan misinaya da sadece bir tane 8 milim boncuk taktım arkadaşlar. Yeni sıra başlangıçlarımız bu şekilde olacak. Yine 10 milim boncuğumuz üzerinden düğümlememizi yapalım. Yeni sırama bu şekilde başlamış oluyorum. Burada misinamızı hiçbir yere almıyoruz arkadaşlar. Alt tarafta kalan, iç tarafta kalan misinama bir adet 8 milim boncuk takıyorum ve aynı misinayı büyük olan boncuğumdan geçiriyorum. Alt sırayla bağlantımızı bu şekilde kuracağız ve araya bir tane boncuk almış olacağız. 3 boncuktayım gördüğünüz gibi. Diğer sıra için boncuk dizilimimizi yapalım. Sıra içerisinde ilerlerken boncuk dizilimim şu şekilde. Yine alt tarafta kalan misinaya bir adet 8 milim boncuk takarken yukarı taraftaki misinaya 8 milim 10 milim 8 milim 10 milim olacak şekilde boncuklarımı diziyorum. 10 milimlik üzerinden düğümlememi yapıyorum. Düğümleme işlemi sonrasında alt tarafta kalan misinamıza bir adet 8 milim boncuk takıp alt sırayla bağlantı kuruyoruz. Boncuğumuz hazır. Büyük olan boncuğumuzdan misinamızı geçiriyoruz. Bağlantımızı kuruyoruz. Şurayı da 4'e tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 boncuktayım. Tekrar aynı şekilde boncuk takacağım. Yani alt tarafta kalan misinama 8 milimlik boncuk takarken yukarı taraftaki misinama 8 milim, 10 milim, 8 milim, 10 milim şeklinde boncuklarımı diziyorum. Boncuklarım hazır. 10 milimlik boncuğumdan bağlıyorum. Sıramı bu şekilde devam ettirmiş oluyorum. Bağlama işlemi sonrasında ne yapıyoruz? Buradaki 8 milimliklerimizi 4'e tamamlayacağız. Hem de alt sırayla bağlantı kuracağız. Hemen 8 milimlik boncuğumuzu alt tarafta kalan misinamıza takıyoruz. Boncuğumuz hazır. Bağlantımızı kuralım. Son büyük boncuğumuzla bağlantı kurduktan sonra arkadaşlar burada artık kapanış yapacağız. Hem sıramızı kapatacağız hem de yönümüzü yukarıya çevireceğiz. Bunun için de bu sefer tersi bir işlem yapıyorum. Yani üst tarafta kalan misinama 8 milim boncuk takarken alt tarafta kalan misinama 8 milim, 10 milim, 8 milim, 10 milim şeklinde boncuk takıyorum. Sıra kapanışlarında boncuk dizilimimiz kesinlikle bu şekilde olacak. Bunları ezberleyelim. Çünkü birkaç sıra gösterip geri kalanını biraz kamera arkası yapacağım. Sıramızı kapatıp yönümüzü çevirelim. Yine 10 milimliğim üzerinden bağlama yapıyorum. Bakın sıramızı kapatıyoruz. Yönümüzü yukarı veriyoruz. 3. sıramıza başlayacağız. Sıra başlangıcı yaparken burayı da dikkatli izleyelim lütfen. Yine buradaki gibi bir sıra başlangıcı yapacağım. Dış tarafta kalan misinaya 8 milim, 10 milim, 8 milim, 10 milim, 8 milim, 10 milim şeklinde 6 adet boncuk takarken iç tarafta kalan misinama sadece 8 milim boncuk takıyorum. Dizilimimizi yapalım hemen. Başlangıçlardaki boncuk dizilimimiz bu. Bu dizilimi de ezberleyelim. Sıra başlangıçlarımız hep bu şekilde olacak. Şimdi 10 milimliğim üzerinden bağlamamı yapıp sıramı başlatıyorum. 3. sırama bu şekilde başlamış oldum. Geri kalan aynı arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Alt tarafta kalan misinama bir adet 8 milim takıp burada hem 8 milimliklerimi 4'e tamamlıyorum hem de alt sırayla bağlantı kuruyorum. Boncuğum hazır. 8 milim boncuğumu taktım. Bağlantımı kurdum.
Bağlantımı kurduktan sonra sıra içerisinde ilerlemeye devam ediyorum. Alt tarafta kalan misinama 8 milim takarken yukarı tarafta kalan misinama 8 milimden başlayıp 10 milim, 8 milim, 10 milim şeklinde 4 adet boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Bağlamamızı yapalım. Bağlamamızı yaptıktan sonra alt tarafta kalan misinama hemen 8 milimlik boncuğumu takıp alt sırayla bağlantımı kuruyorum. Boncuğumuz hazır. Bağlantımızı kurduk. Şimdi boncuk takabilirim. Boncuk dizilimimi söylemiştim. Hemen dizip gelelim. Boncuklarım hazır. Bağlantı kurma zamanı. 8 milim boncuğumuzu taktık. Bağlantımızı kuruyoruz. Bir de burada en kısa olduğu için hemen sıranın sonuna gelmiş oluyoruz. Burada sıramızın sonuna geldik. Şimdi kapanış yapacağız. Kapanış yaparken boncuk dizilimimiz tam tersi biliyorsunuz. 8 milimliği yukarı takarken 8 milim, 10 milim, 8 milim, 10 milim şeklinde 4 adet boncuğumuzu da alt tarafta kalan misinamıza takıyoruz ki yönümüzü yukarı verebilelim. Sıramızı da kapatalım diye. Boncuklarımız hazır. Bağlamamı yapıyorum. Sıramı kapatıyorum. Yönümü de yukarı çevirmiş oluyorum. Kapanışlarımız bu şekilde. Son bir sıra yapalım hep beraber sizinle. Yine bir başlangıç gösterelim. Sıra içerisinde ilerleyelim ve kapanış yapalım. Daha sonrasında kamera arkası yapalım. Şimdi dış tarafta kalan misinama boncuklarımı diziyorum. Başlangıçlarda gördüğünüz gibi iç tarafta kalan misinaya sadece bir adet 8 milim boncuk takarken dış tarafta kalan misinaya 6 adet boncuk takıyorum. Bunların 3'ü 8 milim, 3'ü de 10 milim ve 10 milimliğimden bağlamamı yapıp sıramı başlatıyorum. Başlangıcımı yaptıktan sonra alt sırayla bağlantı kuruyorum. 8 milimlik boncuğumu alt taraftaki misinaya takıyorum ve büyük olan boncuğumdan misinamı geçirip bağlantı kuruyorum. Başlangıçtan sonra yapacağınız ilk işlem bu olacak arkadaşlar. Daha sonrasında misinalarıma boncuk takıyorum. Ve boncuk dizilimimde gördüğünüz gibi alt taraftaki misinaya 8 milim takarken yukarıdaki misinaya 2 adet 8, 2 adet 10 milim olmak üzere 4 tane boncuk takıyorum. 10 milimliğimden bağlıyorum. Bağlamamı bitirdikten sonra alt sırayla bağlantı kurma zamanı, hem de 8 milimlikleri 4'e tamamlıyoruz biliyorsunuz. Sıra içerisinde bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle tamamlamamızı yapıp bağlantımızı kuralım. Boncuk takmak için hazır hale gelelim. Boncuklarımı hazırladım. Burada size misinanız bittiğinde ne gibi işlemler yapmanız gerektiğini anlatmak istiyorum. Öncelikle misinanız bittiğinde hangi pozisyonda olacaktınız ve daha sonraki hamleniz ne olacaktı? Bunları mutlaka aklımızda tutacağız. Mesela benim misinam bitmeseydi 10 milimlikten bağlayacaktım. Misinam 10 milimlikte karşılıklı olarak duracaktı. Bu pozisyonu unutmuyorum çünkü aynı pozisyonda misina takacağım arkadaşlar. Bakın bu pozisyonda. Ve bir sonraki hamlem ne olacaktı onu da bilmem gerekiyor. Ne yapacaktım? Bir tane alttaki misinaya 8 milimlik boncuk takıp alttaki sırayla bağlantı kuracaktım. Bunu da mutlaka aklımda tutuyorum ve misinamı bunları aklımda tuttuktan sonra, belirledikten sonra bağlıyorum. Kaldığınız yerde misinanızı bağlayabilirsiniz. Direkt şu şekilde boncuklarımı taktım. Burada misinamı bağlıyorum bakın. Bu şekilde birkaç kez bağlayalım. Bağlama işlemi sonrasında misinalarımızı diğer boncuklardan geçirmeden asla kesmeyelim. Bakın kendisi zaten aşağı taraftan çıktı arkadaşlar. 4 tane boncuk geçirmiş oldum. Düğümümü de boncukların arasına aldım. Bir tanesini kestim. Diğerini de yukarı doğru geçirelim. Komşu boncuklardan destek alıp geçirebilirsiniz. Birkaç boncuk da burada geçirdikten sonra diğer ucu da kesiyorum ve bu büyük boncuğumdan misina takacağım. Çünkü misinam burada olacaktı biliyorsunuz. Bunu unutmadım. Misina takma işlemi çok basit. Olmam gereken boncuktan misinamı geçiriyorum ve misinamın uçlarını eşitliyorum. Misinamın uçlarını eşitledikten sonra bir sonraki hamlem için harekete geçiyorum. Ne yapacaktım? Alt tarafta kalan misinama bir adet 8 milim boncuk takıp alt sırayla bağlantı kuracaktım. Yine aynı misinayı büyük boncuğumdan geçiriyorum. Bağlantımı kuruyorum.
Ve burada bir sıra kapanışı var dikkat ettiyseniz. Hemen kapanışa geliyoruz çünkü kısa olduğu için mesafe. Kapanışta da ne yapıyorduk? Alt tarafta kalan misinamıza 8 milim, 10 milim, 8 milim, 10 milim şeklinde 4 adet boncuk takıyoruz. Üst tarafta kalan misinamıza da sadece bir tane 8 milim boncuk takıyoruz. Hem sıramızı kapatıyoruz hem yönümüzü çeviriyoruz. Boncuklarımız hazır. Bağlamamızı yapalım. Ve sıramızı kapattık gördüğünüz gibi. Şöyle bir yaptığımız sıraları sayalım. 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. Bu boşluklardan sıra sayınızı tespit edebilirsiniz. Şimdi kılıfımızın boyunu yaparken arkadaşlar ben 8 sıra olarak yapacağım. Yani bir 4 sıra daha yapacağım. Sizler de telefonunuzu ölçüp kaç sıra istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 4 sıra daha ben kamera arkası yapayım. Sizler de eğer başlangıç ve bitiş karıştırırsanız buradaki başlangıç ve bitişlere bakabilirsiniz. Sıra içerisinde nasıl ilerlediğimize de videoyu geri alıp bakabilirsiniz. Telefonunuzu ölçün. Sizler de kaç sıra istiyorsanız yapın. Geri kalan işlemler için tekrardan görüşelim. 8 sıra olacak şekilde yukarıya doğru hazırladım. Son sıraya geldim. Son sırada da burada direkt bağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü kılıfımızın bir tarafı bitti. Şöyle birkaç kez bağlayalım. Misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keselim. Şimdi videomuzu geri alıp aynısından bir tane daha hazırlayacağız ve bu iki parçayı üç kenardan birleştireceğiz. Bir tarafı açıkta kalacak. Bu kısa taraftan bir tarafı. Aynısından bir tane daha hazırlayalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Parçalarımızı birleştirmek için hazırız. İlk olarak parçanın bir tanesinin büyük boncuğundan misinamı yukarı doğru geçiriyorum. Aynı misinaya bir tane 8 milim, bir tane 10 milim, tekrar bir tane 8 milim boncuk takıyorum. Yine aynı misinayı diğer parçamın ilk büyük boncuğundan aşağıya doğru geçiriyorum ve çekiyorum. Misinamın uçlarını eşitliyorum. Ve bu şekilde kenar yapımıma başlamış oluyorum. Hem parçaları birleştireceğiz hem de şöyle bir sıra olacak şekilde kenar yapacağız üç tarafına. Şimdi misinalarımıza şöyle birer tane 8 milim tekrardan boncuk takıyorum. Böyle de gösterelim. Hem sağ misinaya hem sol misinaya birer tane 8 milimlik taktıktan sonra herhangi birisine de bir adet 10 milim boncuk takıyorum ve 10 milim boncuğum üzerinden düğümlememi yapıyorum. Gördüğünüz gibi buraya bir sıra daha yapmaya başlamış olduk. Devam edelim. Tekrar misinalarımıza 8 milimlik boncuklar takıyorum. Hem sağ misinama hem sol misinama. Burayı biraz yaklaştırıp göstereceğim. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Boncuklarımızı taktıktan sonra önümüzdeki büyük boncuklardan misinalarımızı ön tarafa alıyoruz. Hem sağ taraftan hem de sol taraftan. Misinalarım gördüğünüz gibi büyük boncuklarda. Taşıma işlemi sonrasında yine karşılıklı birer tane 8 milimlik boncuğumu takıyorum. Herhangi bir tarafa da 10 milim boncuk takıyorum. Bu 10 milimi rahat çalıştığınız bir tarafa takabilirsiniz. 10 milimliğimiz üzerinden bağlamamızı yapıyoruz. İkinci sıramızı yapmış olduk. 10 milimlik boncuğumuzda bağlama yaptıktan sonra birer tane 8 milimlik boncuk takıyorum ve önümdeki 10 milimliklerden misinalarımı ön tarafa taşıyorum. Boncuklarım hazır. Gördüğünüz gibi çok da basit bir işlem. Misinalar taşındıktan sonra tekrar karşılıklı birer tane 8 milim takıyorum. Rahat çalıştığım bir tarafa da 10 milim boncuk takıyorum. Boncuklarımız hazır. Evet, sıra karşılıklı 8 milim takıp 10 milimliklerden misinalarımızı taşıma sırası. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradaki son boncuklara kadar ben biraz hızlandırılmış olarak geleyim. Buradan itibaren biraz daha anlatarak devam edelim. Daha sonrasında kamera arkası yapalım.
Son boncuklara kadar geldim gördüğünüz gibi. Burada sıralama neyse o arkadaşlar. Son olarak ne yapmıştık? 8 milimliklerimizi takıp misinalarımızı taşımıştık. Taşıma işlemi sonrasında ne yapıyoruz? Karşılıklı birer tane 8 milim boncuğumuzu takıp herhangi bir tarafa da 10 milim boncuğumuzu takıyoruz ve 10 milimliğimiz üzerinden bağlama yapıyoruz. Yani burada köşelere de denk gelseniz hangi işlemi yapmanız gerekiyorsa o işlemi sırasıyla yapıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Köşede olmanız bunu değiştirmiyor. Gördüğünüz gibi aynı şekilde boncuklarımı taktım. Bağlamamı yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi sıra ne mesela? Karşılıklı birer tane 8 milimlik boncuk takacağız. Ve misinalarımızı 10 milimliklere taşıyacağız. Şöyle boncuklarımı hazırladım. Karşılıklı. Şuradaki 10 milimliklere taşıyacağım arkadaşlar. Şöyle kapatıp göstereyim size. Birkaç da öyle gösterelim. Daha sonrasını kamera arkası yapalım. Sistem aynı, değişmiyor. Taşımamızı yaptık. Şimdi yapacağımız işlem karşılıklı 8 milimlik boncuklarımızı takacağız. Bir tarafa da 10 milimlik boncuğumuzu takacağız ve 10 milimliğimizden düğümlememizi yapacağız. Boncuklarımı hazırladım. Şöyle düğümlememi yapıyorum. Sıramı burada da devam ettiriyorum gördüğünüz gibi. Tekrar karşılıklı birer tane 8 milimlik boncuğumuzu takalım. Önümüzdeki 10 milimliklerden geçişimizi yapalım. Boncuklarımız hazır. Buradan itibaren devam edelim arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Bakın bu tarafında bir yükselti var gördüğünüz gibi. Bir tane sıra yapmış olduk. Aynısını alt tarafa ve diğer uzun kenara da yapacağız. Gösterdiğim şekilde yapalım. Bu ağız kısmı açık kalacak arkadaşlar. Buradan itibaren devam edelim. Daha sonrasında kılıfımıza kulp yapalım. Kılıfımızı her taraftan hem birleştirdik hem de bir katman oluşturmuş olduk. Bir derinlik vermiş olduk. Şöyle göstereyim size. Bu alt kısmı yan taraftan şöyle bir derinlik verdik. Şimdi son 10 milimliklerime geçişimi yaptım burada. Son 10 milimlikleri geçtikten sonra sıra neyse onu devam ettiriyorum. Ne yapıyorduk? Karşılıklı birer tane 8 milim mutlaka takıp herhangi bir tarafa da 10 milim boncuk takıyorduk biliyorsunuz. Burada direkt bağlıyorum. Çünkü artık kılıfım bitti. Kulp yapımıyla devam edeceğiz. Şöyle birkaç kez bağlayalım. Evet, kılıfım hazır. Misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip kesip gelelim. Kılıfımıza kulp yaparken yan taraftaki ilk sıraları kullanacağız. Bakın şu yan taraftan geliyorum. Şu ilk daireyi kullanacağım. Bunun için 10 milimlik boncuğumun yan tarafından giriyorum. Sağ taraftan ya da sol taraftan girebilirsiniz. Fark etmez. Bütün boncukları dolanıp diğer tarafından çıkacağım. Şöyle misinamı geçirdim. Diğer tarafından çıktım. Şimdi misinamın uçlarını eşitliyorum. İki ucu da bir araya getirdim. Birer tane 8 milim boncuk takıyorum. Bir sağ misinaya, bir sol misinaya birer tane boncuk taktım. Tekrardan uçları birleştirdim. Buradan itibaren ikisine birden 10 milim boncuk takarak devam edeceğim. 10 milimliklerimi ikisine birden takıyorum. Şimdi şöyle getireyim, daha rahat anlaşılsın. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Uzun bir kulp yapacağız. Takabildiğim kadar boncuk takacağım. Omuzdan bir kulp istiyoruz. İsterseniz buradan şu şekilde şuradan zincir de takabilirsiniz. Hemen bu araya şöyle geçirirsiniz halkanızı ya da penguen ucunuzu. Zincir de takabilirsiniz. Benim gibi boncuktan da yapabilirsiniz. Şimdi ben boncuklarımı takayım ikisine birden. Kaç tane taktığımı da sizlere söyleyeceğim. Sizler de istediğiniz kadar boncuk takabilirsiniz. Toplamda 80 adet boncuk taktım 10 milimliklerden. Şöyle sonuna yine 8 milimlik 2 tane boncuk taktım ayrı ayrı. Bunu da göstereyim. Bunlardan da kulp için 2 başta 2 sonda 4 tane kullanmış olduk. Sizler de biraz önce de söylediğim gibi istediğiniz kadar boncuk takıp kendinize göre ölçerek yapabilirsiniz. Yine yan taraftaki daireyi kullanacağım. Şöyle çeviriyorum. Şöyle misinamın bir tanesini
dolandırıp getireceğim arkadaşlar. Diğer taraftan çıkacağım yine aynı şekilde. Burayı da yaklaştırayım tekrar. Bir tarafından girdim, diğer tarafından çıktım. Sadece bir misinayı yürütmeniz yeterli arkadaşlar. Diğerinin yanına getirdikten sonra şöyle ikisini burada bağlıyorum. Birkaç kez bağlayalım. Diğer boncuklardan geçirip misinalarımızı öyle keselim. Bu taraf ve diğer taraf bakın aynı şekilde gördüğünüz gibi kulpumuzu yapmış olduk. Çantamızı içeriden dışarıdan sizlere şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Diğer tarafı. İçerisi bu şekilde. Kulpu uzun. Ve gelelim boyutlarına. Şöyle en olarak bakalım. 10 santim eni var. Boy olarak 19,5 santimetre. Kullandığımız boncuk sayısını da söyleyelim. 8 milimlik boncuklarımızdan 340 adet boncuk kullandık. 10 milimlik boncuklarımızdan da 253 adet boncuk kullandık. Videomu beğendiyseniz eğer videoma like atarak kanalıma abone olarak destek verin arkadaşlar. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.